I'm not afraid. You will be. You will be. I don't fear you. Then you will die braver than most. Selamlar, ben Darth Vader. Bugün 11-15 Ağustos arasında aldığım işlemleri anlatacağım ve bu zamana kadar çekmiş olduğum entry modeli ve mitige yapısı, mitigation block videosunun bir nevi backtesti olacak. Şimdi öncelikle markete hızlı bir şekilde nasıl bias oluşturduğumu size göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak baktığımızda burada yükselen bir fiyatımız mevcut. Fiyatımız burada low'larını koruyarak, bizim için ana low burası. Çünkü bu body'siz bir mum. Daha sonra bir geri çekilme hareketi. Bizim için önemli olan şu mumun kendisinin low'u. Bu low'u kırmadığı sürece bizim için bir sakınca yok. Şimdi 4 saatlik grafiğe indim bundan sonra. Zaten baktığımız zaman bakın buradaki low aslında bu yapıyı kırdıran son mitige bölgesi. Bu da ne? Flip zone bölgemiz. Fiyatın işte geri çekildiği zaman zaten buranın tutmasını bekleyeceğiz. Önünde zaten FVG'li bir yapısı var. Şimdi baktığımız zaman burada Cuma günü oluşan hareket bir insight var aslında, yani günlükteki oluşan hareket. Burada şöyle çektiğimiz zaman aynı. Bu bizim Cuma günkü mumumuz. Ne Perşembe gününün low'unu alabiliyor ne de high'ını alabiliyor. Yani iç yapıda kapanan bir mum aslında. Daha sonra Pazartesi günü açılışıyla birlikte fiyat burada Cuma günü high'ını koruyup burayı korumayabilir. Insight barlarda hani bize bir bias vermez. O kararsız mum deriz ona. Burada bunun high'ını alıp da düşebilirdi. Burada fiyat high'ını almadan düşmeyi tercih etti. Burada biz nerelere hedefleyeceğiz? İlk olarak high yaptıramayan low'umuz neresi oluyor? Bizim burası. Öyle değil mi? Normalde biz ne bekleriz? İşte burada FVG'den tepki aldı ve buradan yeni bir high çıkartmasını bekleriz. Ama fiyat burada ne oluyor? High'larını koruyarak zayıflık gösterip artık low vermeye başlıyor burada. Hedefimiz ne olacak? O zaman buradaki low. High yaptıramayan low. Fiyatın tepki almasını beklediğimiz yer yine bu FVG bölgesi içerisinde. Ne diyeceğiz? Hani buradaki likiditeyi alır. İşte buradaki FVG'yi bir kere daha geri çekilir. Daha sonra yukarı devam eder. Şimdi tek bir alt zaman dilimine daha iniyorum. Şöyle Pazartesi günü baktığımız zaman direkt zaten 4 taş mum yapımız. Bakın bu Asya kapanışından sonra ki yani Asya hareketinin olduğu 4 taş saatlik mum. Daha sonra London açılışıyla birlikteki açılan 4 saatlik mum bu kadar dibinde olmasına rağmen bu bölgenin yeni bir high yapamıyor. Ne yapıyor fiyat burada? Low vermeye başlıyor. Saatlik bu mumlar. Bakın saatlikte low vermeye başlıyor. High'larını koruyarak low veriyor. Dikkat ettiniz mi? Saatlik yapıya baktığımız zaman şimdi burada bir işlem var, bunu zaten göstereceğim. Ama ilk saatlik yapısını göstermek istiyorum. Mitige yapısında anlattığım bir mitige yapısı. Fiyat ne yapıyor? FVG içerisinde geri çekiliyor. High'ını koruyaraktan iç yapıyı mitige ediyor. Daha sonraki mum burada bakın bir önceki mumun high'ını koruyarak temiz bir iş mum kapanışı ve artık bu bölge bizim için bir mitige bölgesi. Şimdi bundan sonra artık 15 işleme inip iç yapıda işlem bakacağız. Burada bir şey gözükmüyor. Evet, 5 dakikalık grafiğe indim. Bakın buradaki FVG'li mum bir önceki mumun manipüle etmiş ve sağlam bir FVG'li mum olarak kapanmış. Daha sonra iki mumla birlikte bu aşağı salmış. Tek mumla birlikte buradaki iç yapıdaki likiditeyi alıyor. Buradaki FVG bölgemi tepliyor ve düşüşüne devam ediyor. Burada ben ilk olarak şunu bekledim. Burada fiyat geri çekilmesini, buradaki mitige bölgesine, daha sonra aşağı yönlü devam etmesini bekledim. Ama fiyat burada direkt aşağı yönlü yarıldı. Şimdi burası unmitige bir bölge. Ben ne bekleyeceğim? Fiyat eğer buraya geri çekilirse, daha sonrasında da zayıflık verirse entry alacağım. Niye burada direkt entry almıyorum? Çünkü fiyat zaten yani neredeyse hedeflediğim bölgeye kadar sert bir şekilde akmış.
sert bir şekilde de geri çekiliyor. Bu tarz V-shape hareketlerde soldaki mitige yapısını kırmaması bizim için önemli. Eğer kırıyorsa zaten orada short'a çok short işlemi çok almamak gerekiyor. Yani orada yapının oluşmasını bekleyip hani diyelim ki burayı kırdığını varsayarsak işte geri çekildikten sonra tekrardan low koruyarak mı hareket ediyor yoksa aşağı doğru devam mı ediyor? Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Ondan sonra işlem alabiliriz. Şimdi buradaki miting yapısını gördük. Şimdi 1'e indim. Bakın şimdi burada pardon. Şimdi buraya baktığımız zaman sol tarafta zaten iç yapısında bizim entry modelimiz oluşmuş aslında. Zaten burada geri çekilme beklememin sebebi de oydu. Buradaki entry modelimiz oluştu. Geri çekilsin entry alayım. Ama fiyat ne yaptı? Aşağı aktı. Burada bir market kırılımı gerçekleşti. Ve flow'unu oluşturarak yukarı yönlü devam etti. Ama burada herhangi bir strateji işlemimiz olmadığı için işlem almadık. Daha sonra burada baktığımız zaman bakın mitige bölgesine geliyor. Bu kadar hızlı ve güçlü gelen bir hareket buraya kadar geldikten sonra bir anda low'lar vermeye başlıyor. Bakın burada low veriyor. Daha sonra fiyatlar buradaki FVG bölgesine geri çekiliyor. İç yapı likiditesini alıyor. Buradaki high'ı manipüle ediyor. Burada bir nevi size şeyde gösteriyor. Hani high yaptım. Bak zaten bullish geliyordum. Bu geri çekilme varsa buradan devam edeceğim. Zaten V-shape'li geliyorum diye sana bunu gösterip daha sonra fiyat ne yapıyor? Low yapıyor. Low yaptığı an ben zaten direkt burada market emir atıp şuradaki mitige yapısını da görüp bakın şuradaki mum aslında buradaki FVG'yi mitige ediyor. Yani burada artık benim burada veya işte maksimum şuraya olan geri çekilmede işleme girmem gerekiyor. Yani daha üstteki mitige yapılarında düşünmemem gerekiyor. Ne yaptım? Burada direkt market emir attım. Hani şuraya atsam zaten kaç ar oynayacak. Daha sonra fiyatı izlemeye başladım. Ne yaptı fiyat? Direkt hızlı bir şekilde yeni bir low yaptı. Daha sonra bir geri çekilme hareketi ve tekrar bir low. Şimdi burada artık benim iç yapıdaki high'ım bu bölge oldu. Artık ben bu bölgenin kırılmamasını bekleyeceğim. Fiyat ne yapıyor? Burada low veriyor. Daha sonra geri çekilmesini high veremeyip burada artık high'larını koruyaraktan tekrardan aşağı doğru devam ediyor. Hedeflediğim bölge neresiydi? Hedeflediğimiz bölge neresi? Yeni bir low oluşturması öyle değil mi? Yani ne yaptım? Burada sadece cuma günkü low'una kadar işlemi tuttum. Yani çok fazla şey yapmamak için. Burada 5 R'lık güzel bir kazanç elde ettik. Daha sonra zaten fiyat buradaki mitige yapısını tekrardan kullanarak burada belirttiğimiz low bölgesini alıyor. Daha sonra salı günü ilk başta Euro anlatacağım. Sonra eğer ki çok uzun sürmezse GP'yi de anlatacağım. Şimdi salı günü şu hareketi gördükten sonra, low hareketini gördükten sonra tabii ben direkt şunu düşünemiyorum. Hani ilk başta fiyat buradan tekrardan low verip devam edebilir. Niye? Çünkü high'larını koruyaraktan geliyor. Buradaki beklentim fiyatın hani biraz geri çekilip daha sonra tekrardan low vermesiydi. Ama fiyat ne yaptı? Burada CPI haberiyle birlikte direkt burada bir high oluşturdu. Burası benim için niye önemli? Burada pazartesi günü low'um burada. Fiyatım geliyor. Buraya kadar geri çekiliyor ve burada low vermiyor artık. Low vermedikten sonra ne yapıyor? High yapıyor. Bu high yapması, haberle birlikte olması vesaire bizim için bir güç emaresi. Fiyat daha sonra ne yapıyor? Geri çekiliyor. Buradaki 4 saatlik ama ben OTE çektiğim zaman bakın fiyatın tepki aldığı bölge neresi? OTE seviyesi. Bu OTE seviyesinden tepki alıyor ve yukarı yönlü devam ediyor. Şimdi benim bu hareketi gördükten sonra artık beklentim ne oldu? Şu harekette bir işken artık burada high kırılımları ve low korunumlarını gördükten sonra artık beklentim yukarılar oldu. Şimdi ilk beklentim neresi? Buradaki high seviyesinin kırılması. Fiyat buraya kadar geliyor. Daha sonra geri çekiliyor. Bir high yapamıyor. Sabah olduktan sonra bu çarşamba günü sabah uyanıyorum London seansı. Bakıyorum low'larını koruyarak fiyat geliyor. Benim burada o zaman bir işlem almam gerekiyor deyip hani en azından eğer verirse stratejime göre ne diyorum? Burada long yönlü işlem almam lazım. Hani short düşünmemem gerekiyor. Çünkü fiyat ne yapıyor? Low'larını koruyaraktan geliyor. Ve burada bariz bir high'ın alınması lazım. Burada ne oldu fiyat? Bakın. Burası FVG'li bir bölge. Burada bir low, high. Daha sonra burada bir low, manipülasyon ve high oluşturdu. High oluşturduktan sonra benim beklentim artık fiyatta yukarı sürmek. Çünkü manipülasyon gerçekleşti. Artık ben geri çekilmesini enter alacağım. Enter alacağım bölgeyi çok temiz belirleyemediğimi varsayarsak low'dan high'a OT'ye çektim. Bakın OT seviyem buraya veriyor. Direkt buradan işlemi de alabilirsiniz ya da burada biraz daha bekleyip low'ların tekrardan korunduğunu görüp biraz daha yukarıdan enter alabilirsiniz. Daha sonra zaten fiyatı artık yapmamız gereken şey sadece yukarı yönlü sürmek. Bakın burada artık high'lar geliyor. Low'lar korunuyor. Burada artık tatmin ettiği durumda işlemimiz 2.5-3 arda. Böyle sert hareketler gerçekleşiyorsa biraz daha beklenebilir. Ortalaması ama 3 ardır. 3 ar alıp çıkmaktır. Daha sonrasında bakın burada yapılar oluşuyor vesaire hiç bir şekilde ilgimi çekmeyen bir yapı çiziyorum. Flow'u görüyorum. Flow zaten her yerde var.
Yani 15 saniyelik de var, 1 saatlik de var. Bu flow her yerde olacak. Low'lar her yerde korunacak. High'lar da korunacak. Ama önemli olan doğru yerde bu işlemleri alabilmek. Şu uzaklaştırma. Evet, salı günü, çarşamba günü aldığım tek işlem buydu. Bunu almadım da GP'deki o işlemi aldım. Şimdi Perşembe gününe geldik. Bakıyorum fiyat ne yapıyor? Çarşamba gününde bir high oluşturdu. High'larını koruyaraktan düşmeye başlıyor. Ne yaptı burada? Bir low verdi. Tamam. Şimdi açtım 15 dakikalık grafik. Bakıyorum burada nasıl bir yapım var. 4 saatlik high'larım korunaraktan aşağı yönlü iniyorum. Bakıyorum buradaki 4 saatlik low'um da kırılmış. Yani diyorum tam bu artık bir düzeltme hareketine geçecek. Zaten buradaki evet low'lar korunuyor ama yani burada fiyatı şu dönüşünde tutacak herhangi bir yapı yok. Ben burada ne yapacağım? High time frame'de bir pullback arayacağım. Bunda ne yapacağım? Mesela buradaki low'dan yine OT çekeceğim. OT bölgem nereye denk geliyorsa oraya kadar bu fiyatı indirmeye çalışacağım. Eğer yapıda buna izin verirse. Bakın zaten fiyat ne yapıyor? High'dan low'a hiçbir şey yapmadım. Sadece swing harekete Fibonacci çekip OT seviyesini gösterdi. O fiyatında döndüğü bölge zaten burası. Şimdi bakıyorum buraya. Güzel bir mitige yapım var. Bu mitige yapısını zaten bir önceki videoda mitige blok videosunda kullandığım mitige yapılarını anlattım. Burada bir iç yapıda bir geri çekilme var. Daha sonra low oluştu. 5'e ineyim. Bakalım burada başka bir. Evet. Şimdi buradaki iç yapıdaki bakın burada da full kendini mitige ederekten düşen bir fiyatım var. Daha sonra geri çekilmesiyle birlikte buradaki likiteleri alıyor ve beklediğimiz mitige bölgesinden tepki alıyor. Tepki aldıktan sonra low'lar vermeye başlıyor. Burada şu low verirken ki harekete bakarsanız bakın bir önceki mum manipüle ediyor buradaki kırmızı mum. Daha sonra temiz bir body kapanışlı bir iş mum kapanış. Daha sonra saat burada 15.30 haber geliyor. Şimdi bu haber ne yaptı? Low verdi. Yukarıdan zaten likitte aldı. Manipülasyonunu gerçekleştirdi. Low verdi. Şimdi ben böyle uzun likli hareketleri gördüğüm zaman ne yapıyordum? Bunu entry modeli anlattığım videoda anlatmıştım. Bir önceki videoda da anlatmıştım. Geri çekilmesini görüp hemen bir mitige yapısından entry alıyordum. Bakıyorum buradaki 5M mitige yapısı çok net. Weekly de bir yapım var. Direkt buradaki haber mumunun high'ını aldığını gördüğüm an entry attım. Stop'umu da birazcık agresif koydum. Normalde olması gereken burasıydı. Buraya koydum ve en az şu wiki alacak şekilde bir işlem kurguladım ve şuralarda da kapattım yani. Daha sonra fiyat ne yapıyor? 5M'de tekrardan bir miting yapısı. Burayı 3M'de grupta paylaştım. 3M'de grupta paylaştığım bölge. Fiyat ne yaptı? Low verdi. Geri çekildi. High'larını korudu. Low vermeye başladı. Yine temiz bir miting yapısı. Fiyat buraya dokundu ve tekrardan low verdi. Daha sonra zaten saat 6-6.30 itibariyle ben tamamen ekrandan kalkmış oldum. Çünkü daha sonrasında grafiğe bakmanın çok da bir manası yok. Hacimsiz bir grafik oluyor. Daha sonra Cuma günü uyandık. Fiyata bakıyorum. Fiyat low'larını koruyor. Yani buradaki Perşembe günü olan low'um korunuyor. Ve low'larını koruyaraktan yukarı yönlü bir hareket başlamış. Zaten benim beklentim neydi? Fiyatı zaten ben burada Fibonacci çektim. Beklentim olan yerden döndü mü fiyat? Döndü. Burada bir manipülasyon gerçekleşti. Şuradaki hareketin. Hani akümüle oldu burada. Daha sonra low'larını koruyaraktan bakın 4H low'larını nasıl koruyor? Görüyor musun? Şimdi ben bu 4H low'larının korunmasını gördükten sonra tek düşüneceğim şey benim long işlem almam. Yani nereye kadar alacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama olabildiğince benim eğer entry modelimi verirse alıp 2-3 arama alıp çıkmak. Şimdi 1'e indim. Burada. Fiyatım burada ne yapıyor? Low high yaparaktan bir hareket gerçekleşiyor. Bakın buradaki mitige yapısını çizebilirsiniz. Buradan fiyatın yukarı gitmesini bekleyebilirsiniz. Bunlar normal şey ama benim modelim gereği ben bir manipülasyonun gerçekleşmesini bekliyorum. Fiyat burada ne yapıyor? Low'u manipüle ediyor. Buradaki mitige yapısını faillemiyor. Yani buraya çok mitige yapısı olarak almam. Ama fiyat buradan tepki alıyor. Benim için önemli olan buradan fiyatın tepki alıp yani bu low manipülasyonu gerçekleştirip burada high çıkartması. High çıkarttıktan sonra ne yapıyor? Buradaki 5 dakikalık FVG'den onu da göstereyim. Bakın 5 dakikalık FVG'den zaten önündeki mumlar weekly herhangi bir body'siz. Buradaki mumla birlikte burayı manipüle ediyor. İç yapıyı high çıkarıyor. Ve ben artık orada ne yapmam gerekiyor? Buradaki flip bölgeden. Flip bölge neydi? Fiyat high çıkartmadan önce son satış hareketinin gerçekleştiği bölge. O da burası.
Bu bölgeyi kullanaraktan stopum low olacak şekilde enter alıyorum. 2R, 2.5R her neyse TP olup kapatıyorum. Daha sonra fiyat buradan devam eder, yukarı gider. Önemli değil. Biz olabildiğince 2, 3, 2, 3 toplayıp kasayı bitmeye bakacağız. Daha sonra bakın burada bir saat 15.30'da Cuma günü tekrardan bir haber hareketi gerçekleşiyor. Bu haber hareketi ne yapıyor? Buradaki olan bütün low'ları likiditesini alıyor. Şimdi 4 saatlik mumum. Şöyle baktığımız zaman. Şimdi 4 saatlik low'lar korunuyor mu? Korunuyor. Şimdi ben o haber hareketi aşağıya vurdu diye şunu düşünemem. İşte buradaki yapı vardı. Buradan artık bu fiyat aşağı akacak. İşte burası zaten full mitigeli bir şekilde geldi. Hedefim burası. İşte öyle dediğimiz zaman ne oluyor fiyat? Bakın burada patlatıyor. Niye? Çünkü daha 4 taşta bir low bile yok yani. Hani sen 4 saatlik grafiği açtığın zaman burada herhangi bir iş MR görüyor musun? Görmüyorsun. Bak biz burada shortlarken ne görüyorduk? Burada bir iş MR vardı yani. Fiyat 4 taş low'ları alarak geliyordu. High'larını koruyarak geliyordu. Burada da tam tersi. Low'larını koruyor. High ala gidiyor yani. Sen niye burada shortlamayı düşünebilirsin ki? Fiyat daha sonra ne yapıyor? Geldi. İç yapıyı temizledi. High çıkarttı. 5 dakikalık grafiğe bakıyorum. Mis gibi miting yapısı var burada. Al çizdim burayı. Yani burası tertemiz bir miting yapısı. Bunu mesela 3 dakikalık grafiği açtım. Bu yapı size bir önceki videoda anlattığım miting yapısının aynısı değil mi? Bakın sert bir mum sol taraftaki likiditeleri alıyor. Daha sonra low almayan iç yapı mumu, sonra high kırılımı gerçekleştiren FVG'li bir mum. Yani bunu bir önceki videoda zaten gösterdim. Fiyat ne yapıyor? Geri çekilmesinde buradaki biremde bir algo mum var. Bunu da çok anlattım. Bakın fitilsiz direkt açıldığı gibi yukarı giden mumlardan. Ne yaptı fiyat? Buraya kadar geri çekildi. Milimetrik olarak buradan bu mumu aldı ve yukarı gitti. Ek olarak da şunu da göstermek istiyorum. Low'dan high'a Fibonacci çektim. Bakın fiyatın tepki alacağı bölge yine burası. Eğer ki siz buradaki yapıyı anlamadıysanız, nereden fiyatın tepki alacağını bilmiyorsunuz. Hani az çok tahmin edebiliyorsunuz ama hani acaba oradan mı seker, sekmez mi diye düşünceye giriyorsunuz ya. Hiç gerek yok. O tarz durumlara girdiğiniz zaman direkt Fibonacci çekiyorsunuz. OT seviyesi neresi? Burası, tamam. Benim beklediğim yer burası mıydı? Burasıydı. Zaten 5M'deki grafikte ben burayı mitige olarak belirledim. O zaman buradan entry alacağım. Benim entry bölgem burası. Gelir gelmez. Tamam. İsterse buradan da devam edin. Ben burayı bekleyeceğim. Eğer bunu düzenli bir şekilde yaparsanız işlem kaçırdım diye acele etmezseniz veya farklı yerlerden saçma sapan işlemler almazsanız bunu bekleyin. Verirse çoğunlukla veriyor zaten. Verdiği zaman alırsınız. 2 aranızı 3 aranızı alır kapatırsınız. Grafiğe baktığımız zaman günlük grafikteyim. Bakın low'ları ne kadar nizami bir şekilde koruyaraktan yukarı yönlü devam ediyor. Buradaki low alması bizim için önemli miydi? Hayır, değildi. Niye önemli değil? Çünkü benim asıl önem arz eden mum hangisi? Bu mum. Niye? Çünkü dolu bir mum. FVG'li bir mum. Bu mum aslında sadece buradaki hani FVG'yi belirtiyor. Yani bu şeyleri low alımını sadece manipülasyonda görmek isteriz. Buradan bunu tekrardan aşağı devam etmemesini isteriz. Fiyat ne yapıyor? Buradaki FVG'yi alıyor. Daha sonra yukarı devam ediyor. 4 saatlik grafiğe indim. Şimdi. Tamam, nereye gittim? 4 saatlik grafiğe indim. Bakın burada bir manipülasyon var. Fiyat buradaki low'unu alıyor. High çıkarıyor. Şimdi bu high çıkarttıktan sonra artık benim zaten full olarak long'a dönmem gerekiyor. Saatlik grafiği aldım. Bakın. Buradaki low manipülasyonunu yani low'u aldı. Daha sonra high çıkarttı. Ne yaptı? İç yapıdaki likiditeleri topladı. Manipülasyon gerçekleşti. Bakın şuradaki miting yapısı yine anlattığım bir miting yapısı. Yani bunları hani dedim ya öylesine anlattığım bir şey değil. Bunlar tamamen artık kullanılan kendimin de sürekli olarak kullandığım yapılar. Umarım değerini bilirsiniz. Ne yaptı fiyat? Buradaki miting yapısını kullandı. Haberle birlikte. Pardon, haber burada daha yok. Şunu bir 15'e mi alayım? Neredeyiz? Evet. Buna ne yaptı? Gece açılışının low'unu aldı. Yeni bir high çıkarttı. Bu muhtemelen GP'nin kendi haberi. Fiyat haberden sonra geri çekildi. Low korudu. High çıkarttı. Buradaki miting yapısına bakıyorum. Net bir miting yapısı. Şimdi zaten low işte açılış hareketini manipüle etti. Ki ben buradaki işlemi unuttum. İlk önce hemen şunu anlatalım ondan sonra. Şuraya geldim. Bakın. Fiyat ne yaptı? Burada iç yapıdaki low'u aldı. Daha sonra high çıkarttı. Şimdi high çıkartmadan önce ne yapıyor fiyat? Geri çekiliyor. Low almıyor. Şimdi burası benim aslında kocaman bir flip bölgem. Tamam. Yani buraya geri çekilmesinde de enter atıp stop'u buraya koyaraktan da bir enter alabilirsiniz. Veya biraz daha bekleyip
low time frame'deki yaptığı harekete göre de bir entry alabilirsiniz. Bu da bakın iç yapıda verdiği bir model işlemi. Fiyat ne yapıyor? High çıkarıyor, geri çekiliyor. Tekrar yeni bir high çıkarıyor. Daha sonra burada low veriyor. Fitille aldı. Tekrardan high çıkarttı. Geri çekilmesinde ne yapıyoruz? Buradaki muhtemelen 5M FVG var. Turuncu olarak çizmişim çünkü. Buradan entry aldık. Stopumuzu low'a çektik ve işlemimizi taşıdık. Şimdi şuradaki işleme geleyim. Buradaki işleme baktığımız zaman bakın fiyat zaten aşağı doğru akan bir fiyatımız var. İç yapıdaki dikteyi aldı. Burada sol tarafta bir yapı vardır muhtemelen. Oradan tepkisini aldı. Daha sonra tekrardan low verdi. Low verirken ne yapıyor fiyat? Burada mitige yapılarını kullanaraktan düşüyor. Şimdi baktığımız zaman burada bana enter alabileceğim bir mitige yapısı bıraktı mı şu bölgelerde? Hayır. Zaten bunları kullandı. Yani şuradaki mitigeyi kullandı. Buradaki mitigeyi geldi burada kullandı. Low verdi. Şuradaki mitigeyi kullandı mı? Kullanmadı. Yani geri çekiliyor. Bakın bunu bile almıyor bu fiyat. Buraya almadı. Ben ne yapıyorum? İlk başta tabii buradan enter alıyorum. Hani işimi garantiye almak için. Stopum nerede? Haydi. Bunu çok agresif işlem almak isterseniz buraya yani bir üstüne şunun üzerine koyabilirsiniz. Ama işim garanti olsun derseniz de high üstü en temiz stoptur. Fiyat ne yaptı? Geri burada mitigeye dokundu. Low verdi. Geri çekildi. Aynı mitige yapısını kullanaraktan tekrardan aşağı attı ve low verdi. Zaten beklediğim bir seviye. 2R. Buradan kar. Bunu anlattık. Daha sonra bakın buradaki bir yine haber mumu. Bunu yine mitige yapısında anlattığım bir yapı. Fiyat ne yaptı? Bir önceki low'u aldı. Bakın. Bir önceki low'u aldı. Bu high'ı getiren low'u aldı. Daha sonra haberle birlikte tekrardan yeni bir high çıkarttı. Bu high çıkartmadan önceki yapıya bakıyorum. Bakın burada bir atnalı mum yapısı var. Baktığınız zaman bu atnalı yapısından sonra fiyat yeni bir high çıkarıyor. Geri çekilmesinde buradaki flip bölgeden ben işlem almam gerekiyor. Bu işlemi almadım ama örnek olarak gösteriyorum. Buradan işlem alacağım. Nereye kadar süreceğim? Bu birlikte hareket. Zaten 4 taş low koruyaraktan fiyatım geliyor. Ben de yukarıya hedefleyeceğim. İlk hedefim ne? Buradaki yeni high çıkartması. Yeni high çıkarttı. İşlemi kapat. Daha sonra bakıyorum fiyat buradaki bir mitige yapısını kullanıyor. Sabah oldu. Bakın 4 taş low manipülasyon. Daha sonra iç yapı bir manipülasyon. Bireme indim. Bu aldığım ve paylaştığım bir işlemde. Bakın high çıkartma önce tekrardan bir manipülasyon. Burada zaten FVG'yi kullanmış. High çıkarttı. Geri çekildi. Ben buradaki artık entry aldım. Stop'um neresi? Low. Ne yaptım? 3R'da çıktım. Burada daha fazla tutabilir miydim? Tutabilirdim ama burada biraz da elim titremiş olabilir. Ama da tutmam gereken, en azından şuradaki haya kadar tutmam gereken bir işlemdi. Orada biraz el titredi. Daha sonra bakın bu almadığım bir işlem. Ama yine bir nevi modelin verdiği bir yapı. Fiyat iç yapısında. Çok minik bir yapı aslında. İç yapıdaki buradaki low'unu manipüle ediyor. Daha sonra bakın burada fiyat geldi. Tepki aldı. Bir high çıkarttı diyebiliriz. Ya da manipüle etti tekrardan düşecek de diyebiliriz. İki seçeneğimiz var. Fiyat ne yapıyor? Burada low koruyor ve iç yapıda tekrardan bir kırılım daha veriyor. Yani burada giremezsen bile şurada enter alıp yine stopunu şu şekilde çekip bir işlem alınabilirdi. Daha sonra burada aldığım işlem. Fiyat 3M FVG'den tepki alıyor. Market kırılımı. Mitige bölgem. Fiyat ne yaptı? İç yapıdaki likiditeyi aldı. Mitige bölgemden tepki aldı. Burayı faillemedi. High çıkarttı. Hedefim neresi? Buradaki yapı. Ne yaptım? Şimdi buradaki yapıya baktığımız zaman zaten dümdüz 4-5 tane mum var. Hani bir mitige yapısı oluşturacak kadar zaten bir vakti yok. Ne yaptı? Geri çekilmesinde enter almam gerekiyor. Direkt OT'yi çektim. OT'nin verdiği yerden direkt enter aldım. Hedefe geleceği vakitte de 3R'da çıktım. Daha sonra bu da grupta paylaştığım bir 1M GP short işlemi. Şimdi high aldıktan sonra fiyat ne oldu artık? Şuranın ben likitte alımı olduğunu ve bundan sonra artık fiyatın low vereceğini nerede anlıyorum? Direkt mumu attı. Direkt low vermeye başladı. Bakın low verdi. Buradaki low değil mi? Manipülasyon değil mi? Hani sen bekliyorsun değil mi? Fiyat işte tamam high çıkarttı. Benim işte mitige bölgem burası. İşte tepki aldı. Buradan tekrardan high gidecek. Ama fiyat ne yapıyor? Burada low verdi. High çıkarttı. Tamam sen dedin gidiyor. Ama artık yeni low. Bu yeni low verdikten sonra ne bekleyeceksin artık? Zaten stop da ediyor. Artık long back bakmayacaksın yani. Hani geri çekilme yapabileceği bölgeye kadar short yapı verirse short alacaksın. Bir an yapıya bakıyorum. Anlattığım mitige bölgesi ya mitige yapısı. Direkt buradan enter alıp
3R'da TP oluyoruz. Daha sonrasında işlem yok. Daha nereye kadar? Buraya kadar. Burada da hemen anlatıyorum. Fiyatım low'ları koruyaraktan gidiyor. Zaten full mitigate ederekten gidiyor. Ne yaptı burada? Yine ufacık bir wick'le high aldı. Ben burada bunun bir şuradaki seviyeleri alacağını nerede anlıyorum. Artık burada yapı oluşturmaya başladığı vakit. Fiyat inversion'dan tepki alıyor. Buradan iç yapı likiditelerini alıyor. Low veriyor. Daha sonra ne yaptı? İç yapıyı aldı. FVG'den tepki aldı. Low verdi. Geri çekildi. High korumadı. High korudu. High koruduktan sonra 2-3 mum baktım böyle low'larını ala geliyor. Direkt selledim. Nereye kadar? Buradaki gece açılışından önceki son artık hacimsiz low'a kadar. Daha sonra bakın burada hiç işlemim yok. Bu da son Cuma günü olan işlem. 15'emde herhalde o mu? 5'emde. Bakın burada algı var. Fiyat ne yaptı? Bir high çıkarttı. Tık. Burada sen tertemiz bir miting yapısı var diye gördün değil mi? Ben de gördüm. Yani yalan yok. Ama benim modelime göre ne beklememiz gerekiyor? Bir manipülasyon beklememiz gerekiyor. Fiyat manipülasyonu verdi. High çıkarttı. Geri çekilmesinde FVG'li yapım var. Nereden enter alacağım ben? OT çektim. Zaten tam burası son mitige bölgesi zaten de. Hani yine işimi garanti almak için ne yaptım? OT çektim. Burayı verdi bana enter olarak. Tamam. Buradan entry aldım. Yukarı taşıdım. GP'de bu şekildeydi. Bu haftayı yaklaşık bu şekilde gruba verdim ve kendi aldığım işlemlerle birlikte 17-18'lar gibi güzel bir kazançla kapattım. Stop hatırladığım kadarıyla olmadım. Yani bu hafta o yüzden keyifli, güzel bir hafta geçti benim için. Bu videoyu da o motivasyonla çektim. Normalde çekmeyi çok planlamıyordum bu tarz videoları. Umarım faydalı olur. Telegram grubu linki aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer ilk bu videoyu izlediyseniz hemen bir önceki anlattığım sıralama şeklinde işte Darth Vader Entry model 2 ana konudur. 1 saat 10 dakika uzunlukta olan. Daha sonra birinci partını izleyebilirsiniz. Orada yine bu şekilde aldığım işlemlerle birlikte örnekler veriyorum. En sonunda mitigation block videosunu izlerseniz buradaki mitige yapılarında neyi anlatmak istediğimi orada daha net anlarsınız. Bu videoda onun üzerine artık bu yapıları size birebir anlattığım mentörlük tadında bir video oldu. Yorum atarsanız, beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu tecrübenin daha fazla insana ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Sizler de öyle düşünüyorsunuz diye tahmin ediyorum. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.